Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Krallık 88'in iki balinasının kapışmasını inceleyeceğiz, savaş raporunu. 88'de savaş tekrardan çıktı. Şöyle göstereyim inceleyeceğimiz hesabı. Biri 94 milyon Lato, diğeri de bizim Türk balinamız Kanuni 63 milyon. Bu arada son attığım videoda hani birlikler eklenmiyor vesaire gibi bakmıştık. Gir çık yapmak yeterli oldu. Zaten kaydediyormuş, her şeyi alıyormuş. Mesela isteyenler burada paylaşıyor. Çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz paylaşılanları da. Mesela benim mızrak kompum şu an paylaşanlar arasında 3. sırada ama aslında 2 diyebiliriz. Bunu geçerim. Bodika'yı yıldızlarını basmadım çünkü. Daha Richard'ın taşlarını da basmadım. Birinci görünen arkadaş da zaten şu 4. Onun da ana kompu mızrak bu arada arkadaşlar. Aslında benim ana kompum yani krallıkta ilk 3'ün içinde, hatta ikinci aslında şu anda. Böyle detaylı görebiliyorsunuz. Güzel olmuş. Hani örnek veriyorum, sahada açık arazide kapışırken bu adamın mızrak kompunu gördünüz. Ona göre saldırırsınız. Burada en çok puanı bunlar şampiyon mızrak. T7 askerden almışlar. Bende daha T7 yok. Birim türü gücünü görüyorsunuz. 200k zaten buradan kaybediyorum. Bodika'yı basmadım daha. Bir de yüzük farkı var ama şu ikinciyi geçebilirim. İkincininki de bu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi esas videomuza dönelim. T7 bastım arkadaşlar bu arada. Bir hayırlı olsunuzu alırım. T7 artık geliyor. Şöyle göstereyim. En son 62 günden falan başladı bende. 22 destek almışım. 47 güne düşmüş arkadaşlar. Yani 47 değil, hatta 48 neredeyse. 47 gün 15 saat. 48 diyebiliriz ama daha tam destek alamamışım. Bir kişi daha destek verse 47'ye düşecek gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Şunların da günlerini göstereyim size, biraz daha yükseltmek isterseniz. Çünkü ben bunu açtıktan sonra arkasını dolduracağım. Cana basacağım önce. Sonrasında savunma kısmına basacağım. Yani hemen gidip işte şunun da T7'sini açayım, bu değil. Mızraklarım, ana kompumu maksimuma çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Evet, videomuza geçelim. Şimdi güzel bir kapışmaya bakalım. Tüm düşman birlikleri 15 tane. Kanuni'ye karşı kapışma var. Kanuni'den giden askeri görüyorsunuz. Karşı taraftan giden askeri görüyorsunuz. İki balina kapışması. Şöyle kabaca gösteriyorum kapıştığı ekipleri. Lato'nunkilere detaylı bakacağız. Yani şu çok ilginç. Aynı ekip, yani tür olaraktan asker türü, 2 tane kılıç, Miyamoto'lu. Miyamoto da kötü değil ama bakın 4 yıldızı geçmiş bir Arthur. 4 yıldız diyelim hatta. 4 tam yıldızlı bir Arthur. Aradaki farka bakın. Detaylara gireceğiz şimdi. Bu da nasibini almış. Karambolde. Ya şu çok acı bir şey ya, 0. Burada da 3'e 1854, yani incinmişsin dedi. Çok kötü nasip almış oradan. Şu çok şaşırtıcı. Mulan ekibi. Biliyorsunuz kılıcın counter'ı, ama Lato'nun ekibi zaten. Krallık birincisinin.
Ama gördüğünüz gibi kaybı daha fazla olmuş durumda arkadaşlar. Detaylara bakacağız zaten. Şu aşağıya gelmişken aşağıdan başlayalım. Çünkü tıkladıktan sonra gir çık yapınca yukarı atacak. Raporum bitti. Detayları bu şekildeydi. Bir tane kılıç ekibi, Arthur ekibi. Gördüğünüz rakiplere karşı. Hemen şu aşağıdan başlayalım, Lubu'dan. Hatta önce Arthur'umuzdan başlayalım. Elimizde ne var? Onu diyelim. Lubu'yu da kaybedeceğiz. Başı attı. Ama olsun. Önce bir Kanuni'den başlayalım. Nasıl bir Arthur'umuz var? Sizlerle daha önce bir Arthur videosu paylaşmıştım. Hatırlarsanız. Krallık 43'tü galiba. Pro Killer'ın krallığını unuttum ama onunki 5 yıldızlı bir Arthur'du. Geçmiş videolardan bakarsınız. Kanuni'nin Arthur'da inşallah 5 olacak. Teçhizat 3'er yıldız. Mis gibi tertemiz. Kırmızı taşlar basılmış. Yüzük parıltılı güneş 20 seviye. Yetenekler full. Rakipsiz saldırı, hiddetli hücum. Kudret ve kudret. Arthur çok ağır bir kudret kahramanı. Çok sağlam kudret bonuslarıyla hasarlar çıkartan bir kahraman arkadaşlar. Şöyle bir teçhizatlara bakalım. 60 seviye. 4 yıldız yapmak zaten bayağı bir fanteziye kaçıyor. Yapan var mı? Var ama hepsini hiç daha görmedim bizim krallıklarda. Yani hani daha ilk krallıklarda olabilir ama biz burada 88'den bahsediyoruz. 43'teki birinci Pro Killer'da bile hepsinin 4 yıldız olduğunu görmemiştim yanlış hatırlamıyorsam. 3'er yıldız iyi şu an için. Taşlara baktığımızda tüm birim türlerini savunması, kapasite. Zaten kapasite hepinizin anlayacağı gibi içeriklerimi takip eden arkadaşlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Daha bakmadan söyleyeyim, ben bunların bir tanesine kudret isterim. Arthur zaten deli gibi kudret kahramanı, kudret hasarı çıkıyor. Mutlaka bir tanesine kudret olmalı bence. Bakalım var mı? Evet, çok manyak bir şekilde. Ya arkadaşlar şu kırmızı taşın verdiği bonusu hiçbir şey vermiyor ya. Şuna bak 6.85 arttırıyor ya. 6.85. Şu 3 taş %20 falan, yani %20 demeyeyim de 20 kudret falan arttırıyor. Şöyle genelde bakalım. 27.4 taşlardan gelen bir kudret var. Buralarda da demek ki var daha kudret taşı. Saldırı, aktif beceri hasarı, bu da iyi basılmış. Demek ki şu aktif beceri çıkacak karşımıza. Birim kapasitesi, savunma. Bu da genel bonuslar. Bakalım. Aynen öyle. Aktif beceri çıktı. Ya şu bonus oranlarına bakın. Gerçekten çok ciddi. Taşların verdiği bonus. Yani şu oyunda arkadaşlar taşlara ekstra ilgi alaka gösterin. Ben zaten bir sonraki videoda elimde çok fazla taş birikti. Sizlerle yapmak istiyorum onu. Daha birleştirmedim. Videonun sonuna doğru bir elimdeki taşları hızlıca gösteririm sizlere. Bir sonraki videomun içeriğini de önceden görmüş olursunuz. Buna zaten gördüğümüz gibi bütün taşlar aynıydı. O yüzden geçiyorum. Tertemiz. Sonda da saldırı, kudret, aktif beceri. Şu ikisi süper olmuş. Buraya da bir kapasite gelseymiş, birim kapasitesi bence daha iyi olurmuş. Ama saldırıya da okeyiz. Kanuni saldırıyı seven bir arkadaş. Atak ağırlıklı gitmeyi seviyor. Arthur da inşallah kısa sürede 5'ler. Tripuvana'ya bakalım. Yetenekleri 3'erde bırakmış. Kralın kılıcı, adil yargı,
Tabi seviyelere girmiyorum. Hepsi full seviye. Burada balinalardan bahsederken seviyeleri takılmayalım. Ama yetenekleri 3'erde bırakmış. 2 tane birer yıldız, 2 tane ikişer yıldız. Can, kapasite, kahraman kuşatması, nitelik, aktif beceri, normal saldırı, karışık. Belli ki hani elde olan taşları mümkün olduğunca değerlendirmiş. Kapasite, zırh. Zaten burada bir sarıya kaçılmış. Elde olanlarla mümkün olduğunca yapmak istediklerini yapmaya çalışmış. Ama tabii ki Pro Killer'ın Arthur ekibi daha güçlüydü. Ama o zaten daha önden gidiyordu. Taşlardan buranın daha bir karışık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakalım genel mücevher niteliklerini toplu halde inceleyelim. Canı 1.53, kapasite 1500, kuşatma yani gereksiz bir taş bence. Çünkü genelde açık arazide kapışıyorlar. Bu raporda açık arazide kapışıldı arkadaşlar. Kuşatmada değil. Tüm nitelik, zırh, aktif beceri, normal saldırı. Yüzüğümüzde geyik yüzüğü. Düşman kahramanın hasarını azaltıyor. Sana ait rastgele kahramanlardan birinin hasarını da arttırıyor aynı oranda. Yani bu kendininkinde olur. Belli ki Konstantin de olur. Arthur da olur. Artık şansa ne gelirse diye. Konstantin'e bakalım. Sakin su yüzüğü. İlk 18 saniye boyunca hasarı azaltır. 7.60. 13. seviye. Teçhizat aynı şekilde 2 tane 1, 2 tane de 2 yıldızlı 2.30 2.40 şeklinde. Yine bir tane altın taşımız var. Gold. Diğerleri kırmızı. Ama büyük ihtimal bunun da karışık olacaktır taşları görünen. Saldırı, savunma, kudret, zırh, iyileştirme, aktif beceri, can, strateji. Evet. Elde olan taşlardan. Bunu daha önce incelemiştik Konstantin'le. Bu mor yetenek hakkında hatta çok yorum yapılmıştı. Ama şöyle bir baktığımızda Konstantin'in yetenekleriyle o kadar uyumlu ki. Bakın pasifine bakın. Yani yetenek türü aktif de şey değil, imza becerisi değil. Yani bunu kullandığı için ben pasif diyorum. Yanlış anlamayın. Yoksa burada aktif arkadaşlar. Aktif yetenek diye geçiyor. İmza becerisi birimleri yeniliyor. Bu ne yapıyor? Birim yenilenmesinin ardından birliğin aldığı hasarı 3 saniyeliğine 16.37 azaltıyor. Huzurlu Sınak. Peki bu ne yapıyor? Birim yenilendikten sonra yani bakın hepsi etkili. Bu devreye girdiği an, birimleri yenilediği an bu iki yetenek hemen arkasından daha da güçlendiriyor. 3 saniye tüm kahramanların zırhını 110 arttırıyor arkadaşlar. Evet. Rakip neymiş? Bakalım rakibe. Lato'nun ekibine. Zaten Hannibal'ını incelemiştik daha önce. Bakalım ne seviyeye gelmiş. Evet, bir 4 yıldız bir şov basmış ama tabii ki tüm teçhizatlara basamamış. O biraz fantazi ama yüzü 30 seviye güzel. Şaşalı muhafız. En son kaçta hatırlamıyorum. Çifte saldırısını kazandırıyor. Hannibal zaten yetenekler full. Gördüğünüz gibi. Teçhizata bir bakalım değişiklik var mı yok mu? Savunma, saldırı, kapasite, strateji, kudret, zırh, ikincil vuruşu abanmış, kapasite, strateji, ikincil vuruş. İkincil vuruşa bayağı bir abanmış.
Bunun bonusu daha yüksek Kanuni'nin Arthur'una göre. Aynen. İkinci vuruşu çok abanmış. Stratejide zaten Hannibal'ı biliyorsunuz. Karma vuruyor. Güçlü bir komutan. Bakın kudret, strateji, karışık hasar verebiliyor. Güçlü bir komutan olduğu için. Ama taşlar karman çorman bence. Daha düzenli, daha farklı olabilirdi. Büyük Justinian yardımcısı. Yetenekler full. Asako da full. Asako'ya daha çok yüklenmiş ama bir bakalım hızlıca Justinian'de. Zaten daha önce incelediğimiz için çok üstünde durmayacağım. Hızlı geçeceğim arkadaşlar. 2 tane 1 yıldız, 2 tane 2 yıldız var. 40'ar seviye. Taşların hepsi kırmızı. Şöyle bir bakınca neler var? Can, kapasite, kuşatma, strateji, iyileştirme, pasif beceri, kapasite, nitelik. Genel olarak da şu şekilde, öyle abartı bir şey yok. Hatta kuşatma var yani. Elde kalanlar verilmiş gibi. Yüce Dağ var. Yani yüzüğün seviyesi yüksek, 20. seviye. Asokası da Sakin Su, 20. seviye. Teçhizatlar 60. seviye, ikişer yıldız. Taşlara baktığımızda savunma, kapasite, can, tüm nitelikler, zırh, strateji, ikinci vuruş, pasif beceri, kapasite, strateji, normal saldırı. Savaş devam ediyor bir yandan arkada gördüğünüz gibi. Evet. Diğerine geçelim. Bunu çok incelediğimiz için zaten üstüne durmayacağım. Lübu kompu. Bakalım nasıl yapmış. Yetenekleri ben bunlardan farklı yapan görmedim. Yırtıcı kaplan ve zayıf noktaya saldırı. Lübu da bir kudret komutanı. Kudret hasar veriyor ve en güzel etkilendiği şey de kritik arkadaşlar. Bunu bufflayan, kritik bufflayan destek komutanları, özellikle Atilla gibi Lübu'yu bayağı güçlendiriyor. O yüzden 2 tane süvari ordusuna gitmiş farkındaysanız. Hem Hannibal'ı var hem Lübu yapmış. Teçhizatlar 80 seviye, ikişer yıldız basmış. Çok sağlam para dökmüş yani. 80 seviyeye basıyor. Saldırı, kapasite, savunma, kudret, zırh, tüm nitelikler. Saldırı, ikincil vuruş, saldırı, kapasite, zırh, ikincil vuruş. İkincil vuruşa biraz daha ağırlık vermiş. Şöyle bakalım. Karışık. Taşlarda biraz elde olanları kullanıyor şeklinde değerlendiriyorum ben burada. Yüzüğe baktığımızda Doğu Cennetlerinin Efendisi 20. seviye basmış. Aktif becerilerin hasarını %25 azaltıp normal saldırıların hasarını %19 arttıracak şekilde bir yüzük. Yanına Guan Yu koymuş. Taverna komutanı 5 yıldız yapıyorsa bu adam bunu evrensel kafa basmıştır ya. Abi taverna komutanı yani hani ne kadar bir çağırma yapmış olabilirsin ki, yani nasıl çağırdın? Sürekli aldı herhalde, çağırdı ya da evrensel kafa bastı. Free komutanın 5 yıldız olması yoksa kolay değil bence. Bayağı bir şey alması gerekiyor. O sarı görevi alma şeyinden, altın görevi alma. Ya sürekli aldığı imparatorluk parasıyla ya da evrensel kafa kullanmış. Guan Yu koymuş yanına. Ölümcül darbe ve eleştirel içgörü. Bu zaten Atilla'da da verilen bir şey. Şimdi bakarız ama bu çıkacaktır. Kritik. Kudret hasarı. Teçhizatlar 40'ar seviye. Bir tanesinin yıldızını yapamamış. Diğerleri birer yıldız. Yüzük oyunun verdiği free yüzük. Kritik vuruş oranı veriyor ama vermese de olur. 1.26 yani. Az, 30. seviyede hem de. Ona rağmen şöyle baktığımızda
taştan daha fazla alıyorsunuz gibi bir şey aslında. Yani taşların oranları gerçekten kritik taş yok bu arada, yanlış anlaşılma olmasın da, sadece hani 30. seviye bir yüzüğün verdiği oran, şu taşların verdiği oranları kıyasladığımızda gerçekten taşlar bu oyunda en değerli şeylerden bir tanesi bence arkadaşlar. Teçhizata ve taşa yatırım yapın. Arada fark yaratan şeyler bunlar. Genel olarak baktığımızda da bu şekildeydi taşları. Zırh ağırlıklı vermiş. Şöyle göstereyim. Zırh, zırh. Atilla'ya baktığımızda gece kurdunun yüzüğü, eleştira içgörü, savaşçı şarkısı, kritik arkadaşlar. Hep kritik vermiş. Yetenekler 4. seviyeye gelmiş. Teçhizatlar 40. Her biri birer yıldız. Taşları şöyle hızlıca bir bakalım. Kudret, aktif, pasif, savunma, tüm nitelik. Statlara baktığımızda da şu şekilde görünüyor. Geçiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. O Miyamoto. Bunu şöyle inceleyelim. İki kılıçlı olduğu için yan yana bakmak daha keyifli olur, daha güzel olur. Yüzükler aynı. Gördüğünüz gibi seviyeleri de 20. Sıkı hücum, sıkı hücum. İkişer seviyede yani anlayacağınız. Hiddetli hücum. Bunda da hiddetli hücum. Full. Arthur'unki rakipsiz saldırı yeteneği. Bununki yüksek moral. İkisinde full. Teçhizatlar zaten gördüğünüz gibi aynı. Detaylarına bakacağız şimdi ne farklar var. Mesela Tripuvana'da yetenekler birebir aynı. Yüzük farkı var. Bundaki yüzüğün yeteneği topyekün. Bundaki gözdağı. Bunun yüzüğü ayı yüzüğü. Zırh veriyor. Kumandanın kudretini arttırıyor. Üçer yıldız. Üçüncü seviye diyeyim. Yıldız demeyeyim de. Üçüncü seviyeye kadar getirmiş. Kanun'unki de üçüncü seviyeye gelmiş. Burada Konstantin'i daha iyi. Huzurlu sığınak 4. seviye yeteneği. Bunun 3. seviye. Burada istihkam var. Burada sebat var. 4. seviye. Maksimum kademede değil ama ona göre bakalım. 4. seviye çünkü yakın. Sıfırda almayalım. Şu şekilde. Yüzük farkı var tabi. Tabi sakin su daha iyi bir yüzük. 13. seviye. Ama buradaki yüzük 30. seviye. Öyle bir seviye fark var ama tabii ki hangisini bana tercih edersin dersen ben sakin sunun olmasını tercih ederim porsuk yüzüğü yerine. Hasar azaltması 0.75, savunma 1.25. İlk 18 saniye boyunca da normal saldırı ve ikincil vuruş beceri hasarını 6.62 azaltıyor. Sakin suya baktığımızda ise hasar azaltması %1, savunma %1, can da 0.5. 3 tane yetenek var. Ve onunla aynı olan yetenekte bu daha fazla tabii, yüzük daha değerli olduğu için. Bu da 18 saniye boyunca bildiğin aldığı hasarı 7.60 azaltıyor. Şöyle bir bakalım Miyamoto'nun teçhizatlarına. Oo, 80 seviye ve 3'er yıldız. Yani neredeyse hakikaten buradaki fark sağ taraf, yani Lato'nunki daha güçlü gibi duruyor. Bakın 60'ar seviye 3'er yıldız. Evet, şeye de baktık zaten. Konstantinlerine. Bunun yeteneği yine daha fazla. Teçhizatlara da bakacağız şimdi. Bakalım. Miyamoto'nun teçhizatı bayağı iyi çıktı. 80 seviye yapmış. Bunu da 80 yapmış adam ya. Hannibal 80. Lubu 80. Miyamoto 80. Bir de bunun şeyi var. Mulan'la
Bir tane daha vardı yani. O okçu Mulan kullanıyordu. Bir tane daha kılıç kullanıyordu normalde. Santuzu'yu. Onu ne yapıyor şu an bilmiyorum. Süvariye dönmüş. Şimdi şöyle bir bakalım, taşlarını bir inceleyelim. Saldırı, kapasite. Miyamoto'da kudret hasarı vuran bir komutan. Kudret bekliyorum. Kudret tüm nitelik. Yani kudret taşları da öyle boş taş değil. 6.85 basıyor. Aktif, pasif. Saldırı, kudret, normal saldırı. 80 seviye 3'er yıldız. Statları da şöyle bir baktığımızda Arthur'dan daha yüksek bunun bonusları. Hatta şöyle göstereyim. Daha yüksek Miyamoto'nun bonusları. Ama Miyamoto'yu patates etmiş. Bir Tripuvana'ya da bakalım, sonra detaylarına gireceğiz arkadaşlar. 40 diyelim buna da. Bu da 50. 2 yıldız yok. Bu olmuş olacak gibi kalmış. Pasif, aktif. Saldırı, zırh. Zırh. Bu bayağı zırha yüklenmiş. Savunma, kapasite. ...20 zırh var. Tripuvana'ya baktığımızda 30-30 yine Laton'unki daha iyi aslında görünen o. Laton'un Tripuvana'sı da teçhizat bakımından daha iyi görünüyor. Ama savaşın sonucu hiç öyle demiyor. Aynı şekilde Konstantin de daha iyi görünüyor. 60'ar seviye. Şöyle hızlıca bakalım. Savunma, kapasite, savunma. Zırh, nitelik, kuşatma. Kuşatma ne ya? Sıra tabanlı, iyileştirme, aktif. Kapasite, nitelik, pasif beceri. Hemen şöyle bakıyoruz. Bakın. 60 nerede, 30 nerede? Ama gelelim bir buff'lara bakalım. Sağ taraf Laton'unki aşikar daha üst yani. Aynen öyle. Kudrete bak. 532, 489. Strateji aynı şekilde. Savunma aynı. Hep sağ taraf daha yüksek. Bir tek canda Kanuni daha bastırmış. Arthur'un kudretini görüyor musunuz arkadaşlar? 4 yıldız bu da. 5 değil. Zırh. Strateji. Kuşatma. Kuşatmayı geç. Açık arazide. Tripuvana'sı daha iyi kudreti. Konstantinler aynı. Şunu saymıyorum artık. 0.1'e. Zırh daha fazla sol tarafta. Tripuvana'nın da sağ tarafta daha fazla. Sol. Konstantinler neredeyse hep aynı. Kuşatma geç. Bir tek zırhta birazcık farkları var. Bakalım neler olmuş. Üf. 51k hasar çıkmış ya. Miyamoto'ya bak ya. Şık atıyordu bu, ne oldu? 7k bile yapmamış ya. Hasar vuramamış arkadaşlar. Hiç hasar yok. Bakalım yetenek mi etkinleştiremedi? Ne yaptı bu adam? Arthur'un 29k aydınlık kılıcı patlatmış. Şuna bak. Şöyle göstereyim. Etkinleştirme ihtimali %33. ...19k'da rakipsiz saldırı vurmuş. Zaten Miyamoto patlamış. Bayağı patlamış yani. Miyamoto'ya bakalım ne vurmuş? 3.5k anlık yiyim vurmuş. Özelliklerini de şöyle görün. Nerede bu kudreti?
2K'da Yang parlaması vurmuş. Yani parçalamış resmen ya. Tribhuvan ne yapmış? 2 kere etkinleşmiş yeteneği iyileştirme basmış. Bunun etkinleşmemiş. İyileştirme yok bunda. Yapamamış. Hasar kafa kafaya aynı. Bu bir kere de 755 çıkartmış. Bu 2 kere de 731'de kalmış. Burada da bayağı bir fark var. Aynı yetenekler arkadaşlar. Bakın bunun 665 hasar, bu 2.5K çıkmış. Adil yargı. Ve seviyeleri de aynı gördüğünüz gibi. 3 seviye. Ve bunun şeyi etkinleştirememiş bile. Gözdağı. İhtiyaçta kalmamış. Bu etkinleştirmiş zırh ve kudreti. Konstantinler ne yapmış? Daha fazla iyileştirme basmış. Daha fazla basmış. Sebat da basmış. Ama gelin görün ki bir işe yaramamış. Bunun yüzük bile vurmuş. Yani sıkı hücum yüzüğü bile vurmuş. Bizim Arthur'un yüzüğü vurmamış. Oradan etkinleştirilmemiş. Hasar çıkartamamış. Resmen gerçekten hasar çıkartamamış ve asker sayılarına da bakın arkadaşlar. 118'e 120 ama gel gör ki tırt olmuş. Şöyle bir de counter'ına bir bakalım. Bir de Mulanlısı vardı. Mulan'a ne yapmış? Videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Uzuyor. Zaten Mulan olmasa o 3.5K'yı da öldüremeyecekler neredeyse belli ki. Mulan çıkmış. Asker sayıları burada görünüyor. Bakalım. Şöyle bir karşılaştıralım bunu da. Yan yana karşılaştıralım. Yüzüğe çok ağırlık verilmemiş ama 30. seviye bir yüzük. Yani çok küçümsenecek bir yüzük değil. Yetenekler 4'er seviye. Zayıf noktaya saldırı, merhamet. Tabi şurada Durgavati yerine bir Atilla olsa daha farklı olabilirdi. Ama yine hani aşırı değiştirmeyecek de daha fazla karşı tarafa hasar çıkabilirdi. Çünkü Atilla coşturuyor Mulan'ı. Bellevue'de 30. seviye oyunun verdiği yüzük var. Yani bu Mulan ekibi belli ki çok önem vermediği bir ekip. Ama önem vermediği ekip dediğimiz bile hepsi 5 yıldız. Birçoğumuzun para yatıranların bile zor ulaştığı seviyeler arkadaşlar bunlar. Teçhizatlar 40'ar seviye, birer yıldız. Taşlara bir bakalım. Kapasite, saldırı, kudret, ikincil, can, kudret. Kudret ve ikincil güzel. Zaten doğru taşlar. Kapasite isteğe bağlı verilebilir. Buna bir zırh olabilirdi. Yüzük, aslan yüzüğü. Buradan zırh almış zaten. Kudret, strateji ve zırh yani. Üçü bir arada yapmış. Bellevue'ye bakalım. 30-30-30. Yetenekler 4. seviye. Saldırı kapasite. Nitelik kudret. Pasif ikincil vuruş. Kapasite kudret. Niteliğin genel bakışı biraz düşük kalıyor tabi. Durgavati'ye baktığımızda göğe giden şövalye. 10. seviye. Yetenekler 3'er seviye. Şöyle yetenekleri de göstereyim. Savaşçı şarkısı ve kana susamışlık. Altın taş var burada. Zaten daha düşük olduğu belli. Saldırı, kudret, nitelik, pasif, aktif,
Kapasite, nitelik. Genel olarak baktığınızda zaten düşük. Çok üstüne durmaya gerek yok. Şöyle bir bakacağım hasarına. Kudret saldırıları bunlar kafa kafaya. 25k hasar çıkmış, 14k'da Belo'yu çıkmış. 48k çıkmış Arthur buna. Ne vurmuş bakalım. 9k Yıldız Avcısı patlatmış. 9.5 diyelim hatta buna. Arthur yine 18k Aydınlık Kılıcını geçirmiş. 16k rakipsiz saldırıyla da işini bitirmiş. Hatta bir de burada bir tatlı şövalye görkemini de yedirmiş karşı tarafa. Burada da boş durmamış. Süzülen Kırlangıç da aynı karşılığı vermiş. Birer defa etkinleşmiş. 4 defa etkinleşmiş. 2 defa bu etkinleşmiş. 3 defa zayıf noktaya saldırı etkinleşmiş. Yani Mulan iyi hasar çıkmış. Miyamoto'ya baktığımda ki Miyamoto işte ne counter'ı ne de yani muadili kılıç. Güçlü de teçhizata baktığında, yeteneklere baktığında ama hasar çıkartamamış. Arthur'la Miyamoto karşılaştığında demek ki kılıçta bayağı ciddi fark olacak arkadaşlar. Bu da counter diye bence bu kadar çıkmış. Bu dandik bir Mulan bu arada. Yani hani rakibine göre dandik bir Mulan. Yanlış anlaşılma olmasın. Yoksa şu ekibe kimse dandik diyemez arkadaşlar. Adamı hoplatır yani, kusura bakmayın da. 5'er yıldız yapmak o kadar kolay değil hepsini. Kırmızı taş basmak zaten zor. Teçhizatları kırmızılamış. Hadi 40 okey. O kadar şey değil. 30-40. Hadi yüzük de bedava diyelim, şunu da. Saymayalım da bunu 30 basmış. Bunu 10 basmış. Yani kırmızı taşlar zaten başlı başına değiştiriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ben de elimdeki taşları göstereyim. Sonrasında videoyu sonlandıralım. Daha uzatmayalım. Uzun bir video oluyor yoksa. Ben de yoruldum. Çok taş birikti dediğim gibi arkadaşlar. Bir de bu yeni güncellemede şu çok hoşuma gitti. Eskiden burada kahramanımın üstündeki taşı göremiyordum. Şimdi mesela zırh diyor, 5 tane taş var diyor. Bakın 3'ü işlenmiş. Ve buna tıkladığımda hangi kahramanda olduğunu da görebiliyorum. İstersen kullan diyor, istersen kullanma diyor. Buradan bunu seçersem kahramanın üstündeki taşı da alaraktan işlem yapıyor ve Barbaros'tan alacağını söylüyor. İstersen buradan bunu değiştirebiliyorsun. Şu taşları gördüğünüz gibi bayağı fazla. Mesela bu iyileştirmeyi ben basacağım. Hatta şöyle şunu basalım. Barbaros'a basacağım çünkü bir tane altın olsun. Zaten 4 tane işlenmiş var Barbaros'un üstünde. Bir tane de altınımız olmuş oldu. Pasif yeteneği Richard için. Bunları şimdilik tutuyorum. Basacağım da yani. Hani boş verin, şu an basmayalım. Beraber bir videonun içinde basarız hepsini. Gördüğünüz gibi acayip taş var. Yani bunların hepsini müsait olduğumuz bir zaman bir video ile beraber sizlerle hepsini geliştireceğim. Richard'a mızrak kompuma ekleyeceğim arkadaşlar. Şuradan Barbaros'a sakin su yüzüğü de almak üzereyim zaten. Az kaldı. Sakin suyu Barbaros'a alacağım. Oyunun gelen yeni güncellemede bu arada dün bahsetmeyi unuttuğum bir şey daha vardı. Komutanlarda bakın arkadaşlar hangi yüzük hangisinin işine yarar bahsetmedim diye hatırlıyorum. Bahsettiysem de kusura bakmayın, tekrar ikinci kez anlatmış gibi olacağım. Bakın tıkladım mesela. Görüyor musunuz? Hangi kahramanların daha çok işine yarar diye gösteriyor. Sakin su yüzüğü bu kahramanlar için daha iyi diyor. Diğerlerini önermiyor mesela. Kavurucu alevi mesela Tarık'a öneriyor. İşte Yüce Dağ Bodika'ya öneriyor. Mesela benim için, kendim için konuşuyorum. Mesela benim Bodika'da takılı yüzük
Bakalım hangisiydi? Şu. Arthur, Yodit, Miyamoto, Hannibal. Bu Phrygia'nın adını unuttum. Yani benim elimdeki mesela bu yüzük bende olan hiçbir kahramanımın işine yaramıyor. Hannibal hariç, ama Hannibal'a gitmiyorum zaten. Bana onu söylüyor. Aslan yüzü de diyor ki zaten Josephine'le Guan Yu'ya yarar diyor. Herald'ı, Kral Darius'u geçiyorum. Bu şekilde. Bir de yeni güncellemede dün paylaşmayı unuttuğum bir tane daha bir şey keşfettim. Onu da gösterecektim sizlere. Oynadıkça karşıma çıkıyor arkadaşlar. Bu arada şunu, hepsini yükseltme şeyi elimde olduğu için uyarısı çıkıyor ama basmayacağım şu an. Uğraşmak istemiyorum. Mağazada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu gelmiş. Ben işin gerçeği burada daha ilerlememiştim. Değerli bir şey yok diye 700'de bırakmıştım. 703'te düzeltiyorum ada taktiklerini. Gidebilirim daha. Gücüm elverişli buna. Yetiyordu bana buradan gelen para. Ya konudan biraz sapıyor. Arkadaşlar kızmasın. Bazı arkadaşlar kızıyor ama baştan söyledim, videonun sonunda kendi taşlarımdan da bahsedeceğim diye. Bir de dünkü videoda eklemeler yapıyorum mecbur. Dün bunları görmedim. Bu arkadaşlar takas edip teçhizat elde ediyorsunuz. Ben bunun morunu kullandım zaten. Şu işe yarıyor. Şöyle göstereyim. Mesela hepsini de şeyini basmışım. Yükseltmişim. Maşallah bana. Şöyle göstereyim. Bir tane olanı bulursam. Mesela bu 5 olsaydı bana burada bir takas işareti çıkacaktı. Takas yapıp bu zırhı verecekti onun yerine. Yani direkt teçhizata dönüşüyor arkadaşlar. Eksiği kapatıyorsunuz. Zaten vardı. Görseli değişmiş ve ada taktiklerinde o kısma gelmiş. 300.000 puanla alabiliyorsunuz onu. Ben mesela morlardan aldım. Var mı şu an? Yok. Morların hepsini kullandım çünkü bunun şeylerini yükselttim. Hatta bunları yükseltip daha sonrasında yıldızlarını da arttıracağım. Bir de arkadaşlar son olarak mağazada o neredeydi bakalım. Aldığım şeyleri de görmüş oluyorsunuz aslında. İyi bir şey bu. Bakın ben dün morları aldım işte 120.000 tanesi. Direkt mor teçhizat yerine geçiyor. Bu da altın teçhizat yerine geçiyor. Şu. Eskiden 8.000'di biliyorsunuz. Aynı isimde zaten. Beceri madalyası. Bende şu an 0 gibi görünüyor ama aslında bende var. Bu da yetenek açmaya yarıyordu. Görseli biraz değişmiş ve fiyatı düşmüş. Ama fiyatına aldanmayın. Büyük ihtimal 10 tane alınca yine bir tane yeteneği açabileceksiniz diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm, denemedim. Çünkü eski halinde göstereyim. Nerede bunun eski hali? Şu. Aynı isim zaten. Biliyorsunuz bu yetenek açmaya yarıyor, sarı yetenekleri. Tanesi 8.000'di. 800'e düşmüş ama bence onun yine 10 tanesini alırsanız gibi yapacak ya da etkinliklerde böyle ufak ufak atacak gibi düşünüyorum. Bakalım. Videoyu da daha fazla uzatmayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kıymetli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.